Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde sarı ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimizi hanımlar 3 numara böyle 25 santimlik şişlerle patiğimi ördüm. Dileyen misinalı şişle kullanabilir. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, şık bir patik oldu. Patiğimizin yine hiçbir yerinde dikiş yok. Kullanışlı, güzel, şık, zarif bir model oldu. Patiğimize şu bölümden başlıyoruz. Üst bölümünü ve boğazını tamamladıktan sonra tabanımızı ve topuğunu örerek patiğimizi bitiriyoruz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. 95 ilmek atarak başlayacağım hanımlar. 95 ilmek. Şöyle sarı ipimle başlayacağım. İpimin ucunda bir 70-80 santim kadar bir ip bırakıyorum. 95 ilmeğimizi atıyorum. Bu şekilde. Şu ikinci ilmeğimiz 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 95 ilmeği atıp gelelim. Evet hanımlar, toplamda 95 ilmeğimi attım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. İlmeklerimizi ilk sırada sırasıyla düz olarak örüyoruz. Düz örgü uygulaması yapacağız ilk sıramızda. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm geldim hanımlar. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimize eğer şöyle baktığımızda sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi hanımlar patiğimizin şu bölümünü yapacağız. Bu bölümünü. Bu bölümde hanımlar yapacağımız işlem şöyle 2 sıra bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Araya bir diş haroşa öreceğiz. Model bundan ibaret. Bakın ön yüzde şu anda bir diş haroşamız görünüyor. Şimdi lastik uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde bir düz, bir ters lastik uygulaması yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir düz, bir ters örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar ön yüzde. Şimdi arka yüzde lastiğin ikinci sırasındayız. 2 sıra lastik yapacaktık. Lastiğin ikinci ve sonuncu sırası. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın bir tersimi ters ördüm. Bir düzümü düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar yine ilmekleri gördüğümüz gibi bir düz bir ters olacak şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra lastik uygulaması yaptık. Model şöyleydi zaten, dediğim gibi 2 sıra lastik uygulaması yapıyoruz. Bir diş haroşa örüyoruz aralara. Ben haroşayı örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Ön yüzde, arka yüzde de tekrar ilmekleri düz öreceğiz. Böylece buraya bir diş haroşamız oluşacak. Şimdi bir diş haroşamızı örüp gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi düz ördüm. Bakın buraya bir diş haroşa düştü. Modelimizin ipi topuğu bu kadar. Bir diş haroşayı ördükten sonra yine lastik uygulaması yapacağız. Bakın kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada aşağıda bir tane düz örmüşüm. Düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde de yine lastiğimizin ikinci sırasını yapacağız. Ardından yine araya bir diş haroşamızı öreceğiz. 2 sıra lastik, bir diş haroşadan oluşan modelimiz. Hanımlar, ben bu patiğimin şu bölümüne toplamda 1, 2, 3 tane bu modelden yaptım. Bakın 2 tane düz, bir düz bir ters lastikten bir tanesini yapmıştık. İkinciyi başlattık.
Ardından ikinci bitince yine bir diş haroşa öreceğiz. Tekrardan bir düz bir ters 2 sıra lastik yapacağız. Ardından yine ilmeklerimizi bir diş haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Ardından buraya kadar yapalım. Bakın 1, 2, 3 tane model olacak burada. Bir düz bir ters lastikten 3 tane olacak. Sonrasında yine bir diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte devam edelim. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü gördüğünüz üzere bitirdim ve geldim. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine haroşaya devam edeceğiz. Bakın en son burada sarı haroşamızı örmüştük model üzerinde. Şimdi haroşamızı krem ile öreceğiz. Bu şekilde krem ipimi buraya ekleyeceğim. Hemen şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şurada kendine düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye. Haroşamızı bu defa krem ile öreceğiz hanımlar. Sarı ipimiz bekleyecek burada. Kremimizi kullanacağız. Yine ön yüzdeyiz şu anda. İlmeklerimi hanımlar sıra sonuna kadar krem ipimle düz öreceğim. Arka yüzde de yine krem ipimle düz öreceğim. Buraya bir diş haroşa düşecek. Ardından sarı ipimi alacağım. Bu defa bakın. Bir tane krem ile sarı haroşa ördükten sonra ardından sarı ipimizi alacağız. Bir diş haroşayı sarı ipimizle öreceğiz. Ardından tekrar krem ipimizi alacağız. Bir diş haroşa da krem ipimiz ile öreceğiz. Yani buraya toplam bir krem, bir sarı, bir krem, 3 tane haroşa öreceğiz. Şimdi 3 tane haroşamızı buraya örelim gelelim. Ardından patiğimizin üst bölümündeki desenimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, buraya haroşalarımı ördüm geldim. Bir krem, bir sarı ve bir krem haroşamı yaptım. Şimdi ortadaki bölümü yapacağız hanımlar. Bu aşamada şöyle krem ipimin ucunu şuradan keseceğim. Bu ipim burada sökülmesin diye şuraya bağlıyorum. Çünkü krem ipimi hanımlar orta bölümde ekleyeceğiz. Şişimizde 95 ilmeğimiz vardı. Patiğimizin şu orta bölümüne, desenli bölümüne 15 ilmek ayırdık. Geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar bu sağ kenardan 40 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2, 3. Şu sarı ipim bekleyecek burada. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Devam edelim. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ilmeğimizi aldık. Şimdi ortada 15 ilmek model kurulumu için öreceğiz hanımlar. Krem ipimi buraya ekleyeceğim. Şuradaki ilk ilmeğimi normal şöyle düz örerek başlıyorum. Şuradaki ilmeğimi de kaçırdım. Yeniden bir toparlayayım hanımlar. Şöyle. Şimdi ortadaki 15 ilmeğimizi örerek başlayacağız. Şu bölümde hanımlar ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Şöyle buraya ilk ilmeğimizi ördüm. Hemen yanına bir ilmek ters öreceğim. Kenara yanına bir tane ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. İlk ilmeğimi yanına bir ilmek ters ördüm. Hemen krem ipimin ucunu burada kendine bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada 15 ilmeğe geçtiğimiz yer ilk etapta şöyle bir karışmasın diye hanımlar şuraya bir ip takı vereyim. Yeri belli olsun diye 40 ilmek ayırdığımız yer. Sonra bunu çekeceğiz zaten. Şöyle. Bir ilmek düz ördüm krem ipimle. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi bu buğday başağı modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Buğday başağı modelimizin arasında bir ilmek ters var. Araya bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek ters ördüm. 2 tane buğday başağımızı yaptık. Şimdi üçüncüyü yapacağız. 3 ilmek düz öreceğim. Bir ilmek ters. Burada şu anda hanımlar bakalım sayalım ilmeklerimizi. 3, 6, 9, 12, 13, 14 ilmeğimiz oldu. 15. ilmekte hanımlar öndeki 2 ilmeği alıyoruz. İlk kesimimizi bu sağ taraftan yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeği kestik. Saydığımızdan da burada 39 ilmek kalıyor hanımlar. Çünkü ilmeğin birini burada kestik. Şimdi sadece ortadaki 15 ilmek üzerinden işlem yapacağız ve kenarlarda kesimler yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Bu ilk ilmeğimi bakın şöyle örmeden alıyorum. Yanında bir ilmek düz var.
düz ördüm. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 tersimi ters örüyorum. Ön yüzde düz ördüğüm ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Arada bir ilmek düzüm var. Tekrar 3 tane ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve buradaki bakın sonuncu ilmeğimi örerken şu ipi şöyle çekiyorum, 15. ilmeğimi. Şimdi arka yüzde olduğumuz için bu 15. ilmeğimi örerken ikisini tersten keserek örüyorum. 14 ilmek örüyoruz. 15. de kesim yapıyoruz hanımlar. Kesimden sonra geri döndük. Bakın kesim ortadaki 15 ilmeğimiz ile kenar arasında şöyle bir boşluk var. Buralara bir ayraç koymaya falan gerek yok. Şimdi geri döndük. Bu ilk kesim yaptığım ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Buğday başağı modelimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Arada bir tersim var. Yine buğday başağımın 3 ilmeğini düz örüyorum. Arada bir tersim var. 3. buğday başağımın 3 ilmeğini de düz ördüm. Arada bir tersim var ve bu sonuncu ilmeğimi örerken 15. ilmeği bakın yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 15. ilmekte böyle kesimler yapıyoruz hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeği şöyle örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 1 düz, 3 ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ördüm ve 15. ilmeğime geldiğimde hanımlar şu öndeki 2 ilmeği arka yüzde olduğum için tersten kesiyorum. Arka yüzde ise ilmekleri tersten kesiyoruz. Ön yüzde ise de düzden kesiyoruz. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ön yüzde ve arka yüzde toplam 4 sıra modelin ilk zeminini oluşturduk. Şimdi buğday başağı desenini kuracağız. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. 1 ilmek tersimi örüyorum. Bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına şöyle şişimi takarak uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Bu 3 düz ilmeğimi yine düz ördüm. Ardından yine aynı yere tekrar girerek alta bir ilmek daha uzun bir ilmek çıkarıyorum ve ortadaki bir tersimi ters örüyorum. İkinci modeli yapacağız. Bakın 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına indim. Uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 düz örüyorum. Aynı yere tekrardan girdim. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve arada bir tane ters ilmeğim var. Şimdi 3. model için ortadaki ilmeğimin 3 ilmek bakın 1, 2, 3 ilmek altına girerek uzunca bir ilmek çıkardım. Öndeki 3 ilmeği normal düz örüyorum ve tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Bu sonuncu yani 15. ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir düzümü düz örüyorum. Bu aşamada ip benden tarafta bakın arka yüzde. Uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Tekrar bu uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek düz var. Düz ördüm. Yeniden ipi kendime doğru aldım. Uzun ilmeği örmeden alıyorum. 3 ters ve tekrar diğer uzun ilmeği de örmeden aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. 3. modeldeyiz. İpi yine kendime doğru aldım. Uzun ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeği örmeden alıyorum. Yanında bir ilmek düzüm var ve bu sonuncu 15. ilmeği örerken şu ilmeğin yeni düzgün gelmediği için değiştirdim. Sonuncu ilmekle birlikte yandaki ilmeği tersten kesiyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki bir tersimi ördüm. Bu uzun ilmek ile bu ilk düz ilmeği birlikte keserek örüyorum. İkisini bir ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi normal düz örüyorum. Bu 3. ilmeğimi de bakın şöyle uzun ilmeği 3. ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Arada bir tersim var. Yine uzun ilmeğim ve hemen ilk düz ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ve tekrar bu uzun ilmeği çıkarttım. Şu 3. ilmeğin önüne bırakıyorum ve ikisini keserek ördüm. Arada bir tersim var. Devam ediyorum 3. modelimde. Uzun ilmek ile öndeki ilmeği birlikte keserek ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bu uzun ilmeği bu defa 3. ilmeğin şöyle önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum ve yanında bir tersim var.
Bu 15. ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Modelimizi tamamladık. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki bir ilmek düzü örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz ve bakın buradaki sonuncu ilmeğimi örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Geri döndük hanımlar. İlk buğday başağını yaparken 4 sıra örüp öyle yapmıştık. Ama şimdi öyle yapmayacağız. O ilk modele mahsustu. Model kurulumu gereği ilk modeli yaparken 4 sıra örmüştük. Şimdi modelin biri biterken hemen diğerini başlatacağız. İkinci buğday başağını kuracağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Burada 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar aynı yere girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Arada bir tersim var. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, bakın şurada 3. 3 ilmek altına inerek şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve aradaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi 3. modeli yapacağız. 3 düz ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir tane uzun ilmek daha çıkartıyorum ve yanındaki bir tersimi ördüm. Bu sondaki ilmeğimi de yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Modelimiz ördükçe kendini gösterecek hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz yine. Arka yüzde yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir düzü ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Uzun ilmeği arka yüzde örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeği ters örüyorum ve yine uzun ilmeği örmeden aldım. Arada bir düzüm var. Uzun ilmeği sağ şişime örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum ve bu diğer uzun ilmeği de yine örmeden aldım. Bir ilmek düzüm var. 3. modeldeyiz. Uzun ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum ve bu diğer uzun ilmeği de örmeden aldım. Yanında bir düzüm var. Sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. Arka yüzde olduğum için ikisini tersten kestim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yanına bir ters ördüm. Burada uzun ilmek ile ilk düz ilmek ikisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeği de şöyle 3. ilmeğimin önüne getiriyorum hanımlar. Şöyle ikisini bir örüyorum. Arada bir tersim var. İkinci modeldeyim. Uzun ilmek ile hemen önündeki düz ilmeği birlikte ördüm. Ortadaki bir ilmeği de düz örüyorum. Bu ikinci uzun ilmeği de 3. ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum. Arada bir tersim var. Tekrar uzun ilmeğim burada. Düz ilmeğim burada. İkisini bir ördüm. Bir ilmek düz örüyorum ve bu ikinci uzun ilmeği de şu 3. ilmeğimin önüne getireceğim. Şöyle ikisini bir örüyorum. Bir tersim var ve sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi arka yüze dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeği örmeden aldım. Yanında bir düzüm var. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. Ve sonuncu ilmeği örerken şu yandakini de alıyorum. İkisini tersten kestim. 2 tane buğday başağını yaptık hanımlar. Şimdi buğday başağının biri bitti. Hemen diğerine başlıyoruz hanımlar. Hemen diğerine başlıyoruz. Yani 3.'ye. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki bir ilmeği ters örüyorum. Önde 3 ilmek var. Ortadaki ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere girip tekrar bir ilmek daha çıkarttım. Arada bir tersim var. İkinci modeli yapacağız. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar girerek bir ilmek daha çıkarttım ve ortaya bir ilmek ters ördüm. 3. modeldeyim. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, şurası 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım.
Yanına 3 ilmek düz örüyorum ve tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek çıkarttım. Bir tersim var ve sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Gördüğünüz gibi 3. modeli ön yüzde başlattık. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Bir düz örüyorum. Uzun ilmeği örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeğim ters ve yine uzun ilmeği örmeden aldım. Arada bir düzüm var. Tekrar uzun ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek ters ve uzun ilmeği yine örmeden aldım. Arada bir düzüm var. 3. modeldeyim. Uzun ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek ters ördüm. Tekrar uzun ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ve sonuncu ilmeğimi örerken yandan da ilmek alıp ikisini tersten kesiyorum. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini aldım, bir ters ördüm. Şimdi ilmekleri toplayacağız. Bu uzun ilmek ile öndeki ikisini kestim. Ortaya bir düz örüyorum. Bu ikinci uzun ilmeği de üçüncü ilmeğin önüne bırakıp ikisini bir keserek örüyorum. Arada bir ters ilmeğim var. Şimdi uzun ilmek, bir düz ilmek. İkisini birlikte ördüm. Ortada bir düzüm var. Ve bu ikinci uzun ilmeği de aldım. Üçüncünün önüne bırakıp ikisini kesiyorum. Arada bir tersim var. Bakın uzun ilmek ve bir düz ilmek. İkisini ördüm. Bir ilmek düzüm var ve bu uzun ilmeği alıyorum. Düz ilmeğin önüne bırakıp ikisini kestim. Yanında bir tersim var. Bu sonuncu ilmeği örerken yandakini de alıyorum ve birlikte kesiyorum. 15. ilmekte böyle kesimimizi yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde modelin son sırası, ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeği aldım. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters, bir düz ve sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmekle birlikte tersten kestim. Model bu şekilde devam edecek hanımlar. Şimdi tekrar 3. modeli bitirdik. 4.'yü başlatacağız. Diğer modelleri nasıl yaptıysak kalanını da aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Her aşamada şu yanlardaki ilmek sayıları da kesimden dolayı azalacak. Hanımlar, ben bu kesme işlemine bu sağ ve sol şişimizde 40'ar ilmek ayırmıştık ilk başta. Buralarda 18'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 18'er ilmek kalana kadar şu kenarlarda 18'er tane krem ilmek kalana kadar modelimizi kuracağız. Kesimlere devam edeceğiz. O zamana kadar da bakın şu anda 3 tane buğday başağımız görünüyor. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de buğday başağı modelimizi tamamlayacağız. Şimdi patiğimizin ön bölümünü bu şekilde 10 tane olacak şekilde, yani yanlarda 18'er ilmek kalacak şekilde tamamlayalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu üst bölümünü yaptım geldim. Toplamda burada 10 tane buğday başağı modelim var ve yanlarda da 18'er ilmeğim kaldı. Şimdi bu aşamada yapacağımız işlem şu. Bu sağ taraftaki ilmeklerimizi yine bu sol şişimize şöyle aktarıyoruz. Artık patiğimizin bilek bölümünü öreceğiz. Patiğimizin ön buğday başağı desenli bölümünü tamamladık. Kesimlerimizi tamamladık. Şöyle ilmeklerimi sırasıyla aktarıyorum sol şişime. Şimdi burada sarı ipimi alıyorum hanımlar. Yani patiğimizin şu bilek bölümüne geçtik. Burada sarı ipimiz ile haroşamızı öreceğiz. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Burada ilmeklerimi sırasıyla düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Krem ipimin ucunda şöyle gizleyerek getirdim. Sonradan ip gizlemeyle uğraşmayayım diye. Bu şekilde. Kenarda 18 ilmeğim kalmıştı. 17 ilmeğimi örüyorum. Bakın. Orta bölüm şurasıydı, şu 18. ilmeğim burada. Bunu örerken yanındaki ilmekle birlikte hanımlar burada şöyle keserek örüyorum. Kenarda delik bir görüntü olmasın diye 18. ilmekle bu modelimin ilk ilmeğini birlikte keserek ördüm. Buradan da krem ipimizi artık keseceğiz hanımlar. Şöyle krem ipi artık kullanmayacağız. Şöyle kremimi kestim. Kremimin ucunu sökülmesin patiğimiz diye şöyle sarıya bağlıyorum. Krem ile işimiz kalmadı. Patiğimizin devamında artık renkli ipimizi kullanacağız. Buralar haroş olduğu için artık buradaki ilmeklerimizi sarı ipim ile örüyorum. Şöyle.
Bakın buradaki 15. ilmeğim. Şurada yine burada da delik bir görüntü oluşmasın diye 15. ilmek ile yanındaki ilmek ikisini birlikte örüyorum. Burada da yine bir kesim yaptık. Kalan ilmeklerimizi 17 ilmeğim kaldı. Düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Şişimizde şu anda hanımlar 49 ilmeğimiz var bilek bölümünde. Evet, şöyle geri döneceğiz hanımlar. Burası haroşaydı. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Hanımlar bu aşamada ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar bu şekilde düz haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum hanımlar. Artık patiğimizin boğaz kısmına da tabanda burada uyguladığımız yöntemin aynısını uygulayacağız. 2 sıra bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Üstüne bir diş haroşa öreceğiz. Bir diş haroşamızı örmüştük. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi bir düz bir ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters, bir düz bir ters. Sıra sonuna kadar böyle öreceğiz hanımlar. Arka yüzde yine bir düz bir ters lastik uygulamasını yapacağız. 2 sıra olacak. Ardından bir diş haroşa öreceğiz. Yani ön yüzde düz, arka yüzde düz örünce yine bir diş haroşamız oluyor. Ardından yine aynı işlemi yapacağız. Bir düz bir ters 2 sıra lastik uygulaması yapacağız. Sonra bir diş haroşa öreceğiz. Tekrar bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız 2 sıra. Sonra da bir diş haroşamızı öreceğiz. Yani tabana bu modelden 3 tane uygulamıştık. Bilek kısmına da aynı sayıda uygulayacağım. Bu bilek kısmını daha büyük yapmak isteyenler varsa buraya 4 tane modelde uygulayabilirler. Ben 3 tane model uyguladım. Yeterli oldu. Şimdi patiğimizin bilek bölümünü şu tabanla aynı şekilde, bakın şu kenarla aynı şekilde 3 tane olacak şekilde ya da dediğim gibi sizin isteğinize göre 4 de yapabilirsiniz. Burayı tamamlayalım gelelim bileğini, ardından birlikte kesimimizi yapacağız hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin boğaz bölümünü ördüm ve geldim. Bakın 3 tane desenimden yaptım. 3. desenimden sonra bir diş haroşa ördüm. Şimdi ilmeklerimizi keseceğim. Şöyle ikişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştireceğim. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken tek şey şu: biraz esnek bir kesim olsun hanımlar. Hani patik ayağımıza girerken, bakın burası bilek bölümüne denk geliyor çünkü. Rahat girsin ayağımıza. Bu nedenle biraz esnek kesim yapmaya özen gösterelim. Bu şekilde ilmeklerin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. En son burada bir ilmeğimiz kalmıştı. Burası açılmasın diye buraya şöyle 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Tabanımızda hanımlar ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Şurada ipimizin ucunda bir ip kalmıştı. Hemen sarı ipimi buraya ekliyorum. Tabanımız şöyle hanımlar, bakın göstereyim. Şu şekilde. Buraya hanımlar ilmekler çıkaracağız. İlk başladığımız yerlerden bakın. Hemen şuraya girerek ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Burada misinalı şiş de kullanabilirsiniz hanımlar. Ben normal şişlerle yapmaya devam edeceğim. Bu aşamada şu başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Şurası. Şu kenarımız. Bakın sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Patiğimizin bu kenarları daha sağlam oluyor hanımlar. Bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek bu şekilde ilmekler çıkarıyorum. Ön yüzden ilmek çıkartmaya başlıyoruz böyle. Baktığımız anda burada 4, 8, 10 ilmeğimiz olmuş. Hanımlar, patiğimize 95 ilmek olarak başlamıştık. Yine buradan diğer uca kadar ilmekler çıkaracağız. 95 ilmek. Başladığımız ilmek sayısı kadar ilmek çıkaracağız. Diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 95 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyoruz. Misinalı şiş olsaydı hani böyle durmazdı, daha açık dururdu. Normal düz şişlerle yapınca bu görüntü gözünüzü korkutmasın. Tabanımız örüldükten sonra patiğimiz normal şekline dönecek. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Taban kesimine başlayacağız. Şişimizde 95 ilmeğimiz vardı.
Burun kısmına tam ortaya 9 ilmek ile başlayacağız hanımlar. Şimdi şişimizde dediğim gibi 95 ilmek vardı. 9 ilmek burun kısmına ayırınca geriye 86 ilmek kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 43'er ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar, ön yüzdeyiz. Tabanımızı kesmek için bu kenardaki ilk 43 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 43 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 43 ilmek örüp gelelim. Evet hanımlar, sağ kenardaki 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için buraya 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımız anda bu sol kenarda da 43 ilmeğimiz kalıyor. 9 ilmek ördükten sonra tekrar şöyle geri dönüyorum. Burun kısmına ayırdığımız 9 ilmeği öreceğiz yine. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeği ördüm, tekrar dönüyorum. Şu anda ön yüzdeyim. Bu burun kısmında 9 ilmek ayırmıştık. Burada toplam 15 ilmek olana kadar, yani bu şekilde yanlardan ikişer ilmek keserek toplayacağız. Bu orta kısımda 15 ilmek olana kadar yapacağız. Şimdi yine bakın ön yüzdeyim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yan taraftan 2 ilmeği bakın birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de bu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bu ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve yan taraftan yine 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada böylece 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan yine 2 ilmeği keserek ortaya ekledim. 13. Ortada böylece 13 ilmeğimiz oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim şimdi de. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve yan taraftan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve yan taraftan yine 2 ilmeği keserek ördüm. Bu bir ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 15 ilmek oldu. Artık hanımlar, tabanımızı 15 ilmek üzerinden öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. 14 ilmek öreceğiz. Bu defa 15.yi örerken kesim yapacağız. Şöyle ki yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Sonuncu ilmekte kesimi yapıyoruz. Kesimden sonra geri döndüm. Yine 14 öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, bu aşamada her seferinde ilmekleri saymaya gerek yok. Çünkü taban ile kenar arasında bakın şurada ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Saymadan gideceğim. Şöyle ilmeklerimi örüyorum. Bakın son ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. İpim karşıda.
İlk ilmeği örmeden aldım. Yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın taban ile kenar arasında yine şurada ayrık bir görüntü var. Sonuncu ilmeğimi örerken yandan da ilmek alıyorum. İkisini kestim. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde son 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 15 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Dediğim gibi şimdi sağ ve sol şişimizde son 3'er kenarda son 3'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Yanlarda bakın 3'er tane ilmeğim kaldı. Şimdi topuk bölümünde de kesimler yapacağız. Yani topuğumuzun şu bölümünde oval bir görüntü oluşturabilmek için. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. Şimdi hanımlar ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Ardından şu öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Şimdi tabanda burada son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. O sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmek kaldı. Öndeki iki ilmeği yine kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu defa yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Devam ediyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındakini de alıyorum. İkisini kestim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki iki ilmeği kestim yine. Tekrar şu tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmek kaldı. Yine bu ilk 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kenarlarda birer tane ilmeğimiz kaldı hanımlar. Tekrardan bu aşamada yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandaki sonuncu ilmeği de alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki iki ilmeği kestim. Şöyle tekrar kesimimi yaptım. Tekrar şu tabanda son 4 kalana kadar öreceğim. Ardından yine öndeki iki ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm hanımlar. Bu aşamada daha kısa şiş kullanacağım. Kolay örebileyim diye. Bu defa burada 3, 6, 9 ilmek kaldı. Bu 9 ilmek ile patiğimizin topuk bölümünü öreceğiz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu aşamada bakın burada kenar ilmek yerleri var. Bakın ilk kenar ilmek yeri şurada. Son 2 ilmeği kestim. 9 ilmek vardı. 8 kaldı. Bu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmek kaldı. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum, ön yüzde çıkaracağım. Bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine giriyorum ve buradan da ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Arka bölüm bu şekilde 9 ilmek ile örülüyor. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeği kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Bu tarafta ön yüzde ilmek çıkarıyorum çünkü. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası 9 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü bitirdim. Geldim, şimdi ilmeklerimi keseceğim artık. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Şu bilek bölümünde ipimiz vardı. Bunu da kesim yaparken şöyle gizleyerek gidelim. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimizi yapacağız. Şöyle ipimizi bakın atlatarak gizliyorum. Patiğimizi böylece bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi manken ayağımıza da giydirelim bakalım nasıl oldu ayaktaki duruşu. Birlikte yaptığımız patiğimiz. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şu dibine batarak burayı düzleyeceğim. Şöyle bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeyim önce. Bakın şöyle ilmek aralarına girerek şöyle ipimin ucunu bir güzel gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle bakın. Gayet ayağı saran güzel bir model oldu. Esnek. Şimdi hemen manken ayağıma da giydireyim. Gayet güzel bir modeldi hanımlar. Çok da kolaydı. Örmesi zevkli. Ben çok severek yaptım. Beğenerek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu bu şekilde. Gayet şöyle esneklik payını göstereyim. Gayet esnek bir model oldu. Bu şekilde tabanımız. Patiğimizin arka kısmı şöyle bir düzelteyim hanımlar. Manken ayağıma tam oturtmamışım. Şöyle. Bu şekilde. Model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.